Evet, konuğumun da biraz önce dediği gibi rengarenk. Rengarenk bir bambaşka sohbetlerden NTV ekranlarında rengarenk bir konukla, rengarenk bir program vaat ettiğim bir güne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok çok kıymetli bir konuğum var. Yani oyuncu olarak zaten tartışılmaz kıymetli bir konuğum var. Benim için de çok kıymetli. İnsan olarak da hep huzurlu, hep mutlu, hem dingin, hep sakin. Hayata bırakırsın ve o halleder gibi bir yerden tavrı her zaman. Ve aslında şöyle bir hikayeyle de özdeşleşiyor bence hayat hikayesi. Bilir misiniz ki tabiatta en büyük gördüğünüz o dağlar, ağaçlar hani devasadır böyle dağ değil mi bakarsınız. Ama biliyor musunuz ki dağlar sabit kalmıyor. Her yıl gözle görülmeyecek kadar yükseliyorlar. Bunu biz gözle görmüyoruz. Milimetrik yükselişlerden bahsediyorum size. Dolayısıyla aslında şöyle bir yere varıyoruz. Doğadaki en büyük gördüğünüz şeyler en yavaş büyüyenler. Yani dev bir ağaç o da her yıl milimetrik büyüyor dağ gibi. Yani acele etmiyorlar, sabrediyorlar, kalıcılar ve büyümeye devam ediyorlar. Gözle görmüyorsunuz ama yıllar geçtikçe bakıyorsunuz. Ne kadar ihtişamlı, ne kadar güzel diyorsunuz. Yani doğa her zaman hatırlatıyor kendine en kasvetlileri, en heybetlileri. Bizim gözle görmeyeceğimiz kadar yavaşlıkta büyümeye, ilerlemeye, gelişmeye devam ediyor. Sonra bir anda bir bakıyoruz ve etkileniyoruz ne muhteşem diye. Konuğum da aslında böyle biri. Çünkü yavaş yavaş, emin, küçük adımlarla şimdi bakıyoruz ne muhteşem bir oyuncu diyoruz. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Gelin bir de ona bakalım birlikte. Friedrich Nietzsche diyor ki, dupduru bakan ve dürüst konuşan her şeyi seviyorum. Bu aralar hepimizin sıklıkla hasret duyduğu şeylerden biri bu değil mi? Dupduru bakan ve dürüst konuşan. Herkes, her şey. Evet, kendisi öyle biri. Hatice Aslan deyince aslında bu girizgahı boşa yapmış sayılmıyorum. Buyurunuz. Canım, 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 canım ve de canım. Nasıl Hoş geldin. güzel bir konuşma o ya. Bayıldım. Konuşana değil, konuşturana demişler. Ama yani böyle bir anlatım yok. Yani gözlerim sulandı. Evet. Canım Hatice nasılsın? Ya iyiyim. Yani her şey gayet güzel. Olması gerektiği gibi. Evet. Güzel güzel gidiyor. Yani Hayat hemen gibi. en sonda konuşulacak şeyi en başta konuşalım. Maşallah nazarlardan saklasın herkes ve her şey güzel baksın. Üstünüzdeki gözler güzel olsun. Amin. O kadar güzel bir aşk denk geldi ki Evet. ikinize de. Yani iki bayıldığım oyuncu. Evet. Ama bu hikaye tabii sizin aslında konservatuvarda sınıf arkadaşı olmanız ve Evet. yıllar sonra kalbinizin birbirinize atması. Evet yani yok yani o zamanlar çünkü ikimiz de bambaşka bir hayatın Evet. içindeydik birbirimizi yani evet aynı sınıftanız ama başka hayatların içindeydik Evet. tamamen. Hayat diyelim öyle bir şey Ben galiba. şey oldu yani ilk sizi gördüğümde duygum şu oldu. Hayattaki güzel sürprizler hep bizim için. Evet. Ve asla asla demeyeceksin. Yani evet. Değil mi? Evet. Hiç Gerçekten umulmadık öyle. bir şey yani sen konservatuvarda tahmin sınıf edemezsin. arkadaşısın, sektörde hep denk geldin. Denk düşmedik hiç Ha. biz. Hiç denk düşmedik. Yani hiçbir şeyimiz olmadı yani böyle bir karşılaşmamız yani okul sonrasında. Yani karşılaşma derken hani tiyatroları vardı, gidiyorduk hani arada ama yani yaptığı işleri çok Siz severdim birlikte hiç zaten. oynamadınız. Hiç. Ne dizide, ne filmde, ne tiyatroda hiç. Yani çünkü farklı şehirlerdeydik zaten. Ne kadar enteresan. Evet. Çok tatlı görünüyorsunuz. Ya teşekkürler. Çok tatlı görünüyorsunuz vallahi yani Allah bozmasın. Amin. Güzellikler hatırlatan her şeye bayılıyorum. Değil mi? Her Samimi şeye olan, bayılıyorum. Evet yani gerçek olan her şey. bize iyi geldi, görmek iyi geldi. Ben her anlamda dedim ki oh be. Yani bakıp böyle oh be dediğim görüntülerden biri oldu. Çok Teşekkür tatlısınız. ederim. Allah Çok daim etsin mutluluğunuzu Amin. demekten başka bir şey yok. Hemen tık diye geçiyorum. 9 kardeş ne demek bana bunu anlat. Ay çok güzel bir şey. Çok yani anneyle babayla alakalı bir şey tabii ki bu. Yoksa o kadar güzel olur muyduk bilmiyorum da annenin o yani yüreğinin güzelliği, Evet. cömertliği, Evet. babanın o yani çalışmaya verdiği önem, yani bizi okutmak için 3 işi birden yapması.
O hem memurluk yapıyor hem işte eve defter getiriyor, dolduruyor, işte veznedarlık yapıyor falan, maaş dağıtıyor, her şey. Yani sırf okuyalım diye. Annem de öyleydi. Bize ev işi yaptırmazdı hiç. Sizler de oturun kitabınızı okuyun. Gerçekten. Evde kocamı bekleyeceksiniz. Oturun kitabınızı okuyun. Helal Öyle bir olsun. kadındı. Öyle olunca tabii işler daha güzel oluyor. Oyunlarla geçti yani bizim. Çünkü 9 kardeş, 2'şer yaş aramızda fark olduğu için bir kız bir oğlan, bir kız bir oğlan diye gidiyor. Bayağı kodlanmış gibi. Evet. Yani büyüyen evleniyor, büyüyen gidiyor, işte okula gidiyor falan derken sırayla hepimiz çok şükür sağlıklı, güzel bir şekilde geldik bu zamana kadar. Ama tabii aileden gidenler oldu. Anne, baba Evet. ve bir ablam ve bir abim. Evet, başın sağ olsun. Covid Teşekkür dönemi ederim. Allah ablacığım ve herkese abicim güzel vefat ömürler etti. versin. Amin. Ama anne babanın da bırakacağı en güzel miras olmuş. Büyük aile değil Çok, mi? çok, çok güzel bir şey. Yani birbirine dayanışma açısından çok iyi. Yani sesli düşündüğün insanlar var yanında sürekli. Hiçbir şeyini gizlemediğin, rahat ettiğin, dertleştiğin, Müthiş bir şey. paylaştığın insanlar var. Evet. Peki böyle büyük ve kalabalık bir ailede sürekli oyun oynayarak ve söylediğin şey çok önemli. Yani evde koca mı bekleyeceksiniz? Hayır, oturun kitap okuyun diyen bir anne. Evet. Ve sonsuz çalışıp eve ekmek getiren bir baba. Seviyorlarmış çocuk. birbirlerini. Yani birbirlerini sevdiklerini yaşlandıklarında da anladık. Yani 90'larda, yani 90'lı yaşlarda. Annemin artık küçük küçük hafızası gitmeye başlamıştı. Aşkım. Babamı çok beğendi. Babamla karşılaştılar. Çok beğendi babamı. Ha. Abim de şaka olsun dedi ki bak dedi seni dedi çok beğenmiş dedi. Yani ondan sonra aman dedi benim kocam var dedi. Ben evliyim dedi, çok tatlıydı. Gerçekten Evet, mi? çok. Hala belli ki hani Ya. devam ediyormuş aşkları demek ki. Ne tatlı. Evet, seviyorlardı birbirlerini. Müthiş bir şey bu. Evet, evet. Annenin bu kadar çocuk sevmesi de müthiş bir şey. 9 Çok seviyordu, çocuk. bize çok kızıyordu. Bu böyle çocuk mu olur, bir tane çocuk mu olur, 2 tane çocuk mu olur? Ben bakarım, siz şey yapın, doğurun, ben bakarım diyen bir Kesin kadındı. de bakardı. ha. Bakardı. Bakardı. Kesin canım 9 çocuğa oturun ders çalışın kitap okuyun ben size bakarım diyen kadın. benim. Çok başka türlü bir kadındı gerçekten. Eğlenceli bir kadındı Ah. aynı zamanda. Şükür. Çok, çok şükür. İyi ki varlarmış. Evet, iyi ki. İyi Ve ki. sonra senin hikayen şöyle başlıyor aslında. Seni istemeye geliyorlar. Ne münasebet. Çok komik oluyor bunlar. Lütfen Eski zamanda öyleydi çünkü vallahi. Yani Evet. şimdi millete çok komik geliyordur ya. Sivas'ta. Sivas'ta liseyi bitirdikten sonra artık liseyi bitirmiş bir genç kız. Tabii ki evlilik Güzel çağına da ve genç gelmiş kız. demek oluyor. Evet. Ondan sonra tabii görücüler başlıyor. İşte Halife Bey'in kızı, Rahime Hanım'ın kızı falan diye geliyorlar hani. Ondan sonra tabii hiç alakam yok. Kendimi hiç öyle oralarda hiç görmüyorum. Tabii. Küçüğüm yani, bana göre çok küçüğüm yani ondan sonra. Ablam gelmişti ziyaretimize Ankara'dan. Dedim abla ben seninle beraber Ankara'ya geleyim. Ondan sonra çünkü üniversite sınavı var, işte okula gideceğim falan. Ne istediğin belli mi o sırada? İlk yıl üniversite sınavında Güzel Sanatlar İstanbul olduğu için babam dedi ki Ankara olsun, hani ablanlar olsun yakınında. O yüzden tekrar girecektim sınava. Gerek kalmadı. İşte ablamların yanına gittiğimde de orada ablamın kayınbiraderi, böyle şeyler çok komik oluyor. Çok komik değil mi? Size yabancılaşıyorum bazen böyle şeyler konuşurken. Ondan sonra orada dedi ki senin sesin çok güzel Hatice dedi. Seni dedi konservatuvara götüreyim. Babamdan da ortaokul yıllarında kulağımda o var. Kızımın sesi çok güzel, kızımı konservatuvara vereceğim falan diye. Baban bunu Ben söylüyor. heyecanlandım tabii, konservatuvara da yabancı değilim ya. Çok heyecanlandım ve birlikte biz şeye gittik. Cebeci Ankara Devlet Konservatuvarı müdür odasına gittik. Of. Mustafa amcayla, Allah rahmet eylesin, ablamın kayınbiraderiyle. Onlar dediler ki vallahi bütün sınavlar bitti. Onlar, fakat dediler tırnak içinde kontenjan boşluğu sebebiyle bir sınavımız var tiyatro bölümüne. Ona tekrar bir sınav açılıyor. Çünkü yeterince öğrenci almadık. Belki. Öğrenci ihtiyacımız Belki. var. Peki. Ama bakacağız. Evet yani onun üzerine, ama dediler pazartesi sınav. Ben cuma günü gittim. 2 gün sonra. Evet, 2 gün sonra bana bir tane Hamlet kitabı, bir tane de Cimri kitabını verdiler. Bir de şiir ezberleyeceksin dedi. Tabii bana hepsi çok
uzak şeyler. Evet. Tamamen uzak. Çünkü Ve burada dipnot geçmek lazım. Hatice'nin sesi gerçekten çok güzel. Babanın bunu konservatuara yollamalıyım diyecek kadar fark etmesi ve bütün doğum günlerinde Hatice'ye şarkılar söyletiliyor ve baba bunları hep kaydediyor. her Yani şeyi de biliyor. ama yani baba bir sanatçı aslında. Baba yani o evde zaten şimdi Sivas deyince saz sözsüz bir zaman yoktur yani öyle bir e, yani cenazelerde de olsun, törenlerde de olsun düğüne saz vardır, söz Tabii, vardır, tabii. atışma vardır. Tabii. Karşılıklı aşıklar birbirleriyle atışırlar. Müthiş Çok bir güzel şey. adetler tabii. Çok. Onunla büyüyorsun. O deyişlerle büyüyorsun Evet. tabii ki. O güzel sözlerle Çok büyüyorsun. önemli bir şey. Evet. Hamurunda Evet, var senin hamurunda da yani. Bu ne oluyor kadar yani, ister önemli. En istemez. büyük eğitimden daha kıymetli bir şey Evet. aslında. Peki Cuma, Hamlet, Cimri ve ne şiiri? Anlatayım mı gerçekten? Çok merak ediyorum ne yaptığını. Çünkü yok ya sende şu an o. Hani Hiç yok. o anda yok. Tiyatronun T'si yok o Evet. sıralar. Yani bambaşka bir yer, alan benim için. Çünkü biz biliyoruz ki konservatuara hazırlanmak bir hocayla aylarca provalar, onlar bunlar ve kurslar senin falan. iki Evet. ve Evet. hani evet. öyle bir hedefin yok. Ama şöyle bir şey vardı o zaman hocaların tabii ki yüceliğinden kaynaklı senin malzemene bakıyor orada. Tabii. Aslında onun için hamur gelmesi daha iyi bir Tabii. malzemenin yani saf bir şekilde gelmesi. Tabii ben hani doğru düzgün ezber olarak tabii ki yapamadım. 2-3 kıta ancak bakabildim Hamlet'te. Hamlet'te de tabii ki Ofelia değil, Hamlet'in kendi tiradına o kadar. Çünkü onu çok beğendim. Verdiğim söyleyeceğim. parçayı ne olur rahat ve özentisiz söyle. Aa dedim çok güzelmiş bu falan. Evet. Yani bir de biliyorsun artık kadın oyuncuların Hamlet oynaması Yani çok moda öyle. artık. Bizim Hamlet dizimiz var. Tabii. Çok severek oynadığım, daha çok yere ulaşmasını istediğim bir 7 bölümlük bir Hamlet dizimiz var. Dijital platformda yayında Çok olan çok 7 iyi. bölümlük Çok bir çok Hamlet. iyi. Ah keşke seyredilse. Gerçekten Kaan Müjdeci bir harikalar İsmi yarattı. dizinin ne? Hamlet. Adı da Hamlet. Adı zaten Hamlet olmasa daha çok çekici olurdu ama dürüst davrandı Kaan Müjdeci. Uyarlama çünkü Hamlet'i uyarlaması. At Arabacı Krallığı'nın çöküşü. Hani Hamlet'te Danimarka Krallığı'nın Evet. çöküşüdür. Bunda oradaki atları merak ediyor. Nereye gitti bunca at deyip Büyükada'da biz pandemi zamanı çalıştık onu. 2,5 ay kapandık Büyükada'ya. Erdal Beşikçioğlu var, ben varım, Şebnem Bozoklu Evet bu var. eski. Ben de şimdi hani yeni Elif değil bu İşcan dijital var, platformda. Ahmet Rıfat Şungar var. Çok Ben yani izledim güzel. galiba ya. Pandemi döneminde yanlış Yani bilmiyorsam. 7 bölüm şahanedir yani gerçekten çarpıcı bir dizi. Öyle yani. Hamlet çalıştın. Hamlet, evet Hamlet. Sonra Cimri'yi açtım. Cimri baktım, aa dedim bir dakika bu bizim edebiyat kitabında bu sahne var. Harpagon'la Flash'in sahnesi. Oturdum 2 kişilik parça çalıştım. O kadar şuursuzum yani öyle Hiç söyleyeyim. şuursuz değil, o kadar yeteneklisin. Hayır hiç alakası yok. Bence yani var. yabancı olduğum şeyler. Tabii hocalar çıkardılar, işte mimik yaptırdılar, sese baktılar, kulağa baktılar, ritim tuttular, bir sürü bir şeye. O şekilde Ve konservatuvar. yani yatılı bir de üstelik. Sivas'tan bir anda konservatuvara yatılı geldim. Evet. Benim için rüyaydı yani. Çok güzel. Vay be. Çok güzel. Ve konservatuvarın Yüksek tavanlar. konservatuvar olduğu zamanlar. Bir yerden müzik sesleri geliyor, bir yerden arya sesleri geliyor. Yani muhteşemdi benim için. Evet. Çok güzeldi. Ne oldu ondan Baleler, sonra? bale bölümü. 4 yılım çok dolu dolu geçti. Yani her şeyi ben de hani arayı kapatayım diye sabah saat 6.30-7 kalkıyorum. Kurtuluş Parkı'na koşuyorum. Geliyorum akrobasi odasına, akrobasi odasına çalışıyorum. 8'de derse hazır bir şekilde. Öyle bir tempodaydım. Disiplinli. Tabii. Yani Güzel Hatice zaten. hiç farkında değil. Hiç mi? Hiç farkında. Çok utanıyordum. Sen evet Yani her şeyimi utangaçsın. saklıyordum. Evet öylesin. İnanılmazdı yani. Uzun bir süre Hiç öyleydi. farkında değildim. Evet. Sonra Hiç. Allah'a şükür oyunculuk sayesinde belki de Biraz evet. rahatladığını düşünüyorum. Çünkü ben de seni ilk tanıdığımda böyle omuzlar kapalı, öne doğru. Evet. Halbuki yani böyle çok ciddi bir enerjisi var. Çok güzel bir kadın. Ben seni kaç sene önce tanıdım? 30 sene önce. Ne diyorsun? Tabii. 30 sene önceydi ben senin evine gelip de biz sufle yedik beraber. Ben sufle yapmıştım. Ya. Tabii benim için çok önemli. Sen bana mutfağını açtın, malzemelerle geldin. Ankara o zaman. Tabii Ankara. Aa, Tabii. Hatırladım. Tabii. Ben Şimdi malzemelerle hatırladım. geldim. Baş kahramanları söylemiyoruz. Evet. Gerek yok onlara.
Ama yani müthişti. Şimdi Seni hatırladım. tanımak çok benim için güzeldi. Çünkü çok pozitif, çok naif fakat farkında değil güzelliğinin ve enerjisinin. Evet, çalışıyordum kendi kendime öyle. Çok ne varsa tatlıydın önümde. ama. Ya. Çok. Yani, Ekin. Ay Ekin ya. Aa, Ekin ne şahane bir adam oldu Ekin. Ekin oğlun ne tatlıydı. Çok. Hala öyle. Eminim. 40 yaşında mı hala öyle? 40 mı? 40. Zaman niye böylesin acaba? Zaman çok güzel. Evet. Zaman güzel. Güzel. Evet. Değerini bildiğin zaman çok güzel. Çok eğlenceli bir anneydin, onu hatırlıyorum. Evet, Ekin evet. eve geldi, acayip eğlenceli şeyler yaptınız. Ben böyle seyretmiştim seni. Ben o Ya. zaman anne değildim tabii ki. Böyle şey Aa. demiştim, ne kadar hayatın içinde bir kadın yani. Ne kadar gerçek bir kadın. Hiç böyle filtresi yok. Ve çok hani bir yandan da hani beden dilin kendini saklıyor ama ruhun da bir o kadar açık. Açmışsın kollarını böyle kolların hep açık. Hep Evet. sevmek, hep sarmak, hep birlikte olalım. Evet. Hani hep mutlu olalım Çok, halin vardı çok. mesela. Benim o Ankara'daki evindeki kare benim için o. Hatice Yani o. evet, Ve hep öylesin evet. hala. Yani çevren mutsuzken ya da çevrede aç insan varken bizim tok olmamızın bir anlamı yok. Her açıdan tok dediğim şey bir yiyecek anlamında Evet. değil de her anlamda. O yüzden olabildiğince yani elimizin uzandığı yere kadar kıymetli bir şey. Evet yani mutluluk da zaten tanım olarak biraz çok şey ya böyle Ne senin için? sürekli mutlu olma ihtimali yok. Yok. Yani mümkün değil. Değil. Yani güvende hissetmek aslında. Onun alttaki yatan şeyi. Güvendeysen mutlusun zaten. Hani başka bir şeye ihtiyacın yok ki. Ama zaten Yani. baban da senin her telefon kapatırken Ay, mutlu evet. ol diye Ya kapatırmış. evet, evet. Ne kadar güzel bir kodlama bu zihnine. Evet. Mutlu Düşünsenize. olun yavrum derdi kapatırken. Aa. Hiç karışmazdı bir şeyimize. Hiç ne sorar ne bir şey yani. Ki o şeye de denk geldi. O magazin zamanlarına da denk Tabii. geldi. Ya bir kere bile ya aileden biri ne oluyor, ne yapıyorsun gibi bir şey hiç olmadı. Evet, bunu Gerek sormak yok. istiyorum sana. Çünkü gereksiz hırpalanmalar yaşadın. Magazin bazen bence çok gereksiz sınır ihlali yapabiliyor. Evet. Burada sana sınır ihlalleri oldu süreçte. 9 kardeş, Sivaslı bir aile. Ama günün sonunda tabii şu an bu soruyu sormak çok abes. Çünkü sesin güzel kızım, konservatuvara gitmelisin diyen bir baba, evde koca mı bekleyeceksiniz? Oturun kitap okuyun, yemeği ben yaparım, bulaşığı ben yıkarım, temizliği ben yaparım diyen bir annenin çocuğuna açıp da telefon sen ne yapıyorsun demesini zaten beklemem. Kendi kendini Evet. yok eden bir soru oldu aslında bu. Evet, öyle. Sen Yani ne üzülüyor güzel. muydun? Onları üzer miyim, yıpranırlar mı diye? Dikkatliydim zaten, çok dikkatliydim ve onlar da bana güvendiği için herhangi bir şey olmadığının farkındalardı yani. Yo zaten Evet. senin hırpalanman özel hayatın yüzünden değildi ki. Evet. Filmlerde yaptığın performansların yüzündendi. Bu saçmaydı zaten. Evet, oluyor bazen öyle şeyler. Oyuncusun ve tabii ki oynayacaksın Gereken yani. neyse o yapılıyor. Yani şimdi bir de birbirimizi tanımadan genelde Evet. kendi bildiğimiz zihindeki o şeyle yargılıyoruz ya. Evet. O yargıç durumu zaten keşke hiçbirimiz birbirimize yargıç olmasak ne güzel olur diyorum mi? yani. Hiç gerek yok. Keşke oyuncuyuz ve bunu unutmayını böyle alnımıza mı yazsak? Biz oyuncuyuz, her rolü oynamalıyız. Bizim kimliğimiz ve karakterimizle oynadığımız rollerin alakası yoktur. Evet. Hani bunların Hiç. böyle hep söylenmesi mi gerekiyor? O bir Arada. karakter ve ben bunun için para alıyorum o karakteri oynamak için. Hani Arada hatırlatmak gerekiyor, mi? evet. Hala. Kendi sektörümüz de dahil buna. evet. Evet. Kesinlikle Arada dahil. hatırlatmak %100 gerekiyor. katılıyorum.